Aynaya bir bak, çirkinsin. Cebine bak, temel ihtiyaçların dışında harcayacak 5 kuruş paran yok. Bitik durumdasın. Seni hangi kadın neden sevsin ki? Hiçbir zaman bir Stacy ile birlikte olabilecek kadar Chad olamayacaksın. Tam bir Black Pill'sin. Bu kaderinin bir parçası. Zaten kadınlara çok gereksiz bir anlam yüklenmiyor mu? Modern dünya erkeğe hakkı olanı veremeyecek kadar feminist. Öyleyse zorbalık yapmak bir suç değil, içgüdüsel bir devrimdir, değil mi? Merak etmeyin, böyle biri değilsiniz. Ben de bunları söyleyecek kadar sapıtmadım zaten ama bu dünyada biz bize değiliz. İş yeriniz, yürüyüşe çıktığınız park, her gün alışveriş yaptığınız market ve hatta eviniz sapıklarla dolu. Çünkü hepsini cebimizde taşıyoruz. Tam da burada. Şimdi çıkıp da çok tehlikeli kuzum, sadece alo demek için kullanın diye konuşmaya başlamayacağım. İnternet modern çağ oluşturan en büyük icat. Elinizdeki cep telefonunda veya bilgisayarda uzaya gitmekten Nobel ödüllü araştırmalar yapmaya kadar her şey için yeterli teknoloji mevcut. Tacizcilere, sapkınlara, dolandırıcılara, teröristlere gizlilik ve konuşma özgürlüğü sağlayacak bir ortamı da var internetin. Yani tamamıyla gerçek bir dünya. Farklı katmanları, karanlık sokakları, hayatı kolaylaştıran araçları olan özgür bir dünya ve onun özgür düşünceli insanları. Yaklaşık 2 ay önce Türkiye akıl almaz bir cinayetle şoke olmuş ve hemen ardından Discord gibi platformlarda organize olan suç şebekeleri patlak vermişti. Gündem biraz sakinleşti, ben araştırmalarımı yaptım ve siz de videoya tıkladınız. Platformlardan, internetten, araçlardan ziyade insan temelli problemler olduğu için tehlike henüz geçmiş değil maalesef. Bu videoda internetin katmanlarını, buzdağının görünmeyen yüzünü, bazı sapkın grupları, özgür insanları ve yaşadığımız günleri bulacaksınız. Aradığınızı bulduğunuz yere, propagandaya hoş geldiniz. Öncelikle internet düzleminde oluşan dünyayı katmanlarına ayıralım ki incelemesi kolay olsun. Bu noktada buzdağı benzetmesini çok yerinde buluyorum. İnterneti her gün kullanan milyarlarca insanın bildiği dünya aslında buzdağının görünen kısmından ibaret. Bu bilinen dünya Surface Web yani yüzey web olarak adlandırılır. Google, Instagram ya da Twitter gibi platformlar bu yüzeyde yer alır. Ancak internetin %96'sı bu görünür kısmın altında, erişimin zorlaştığı derinlerde saklı. Derinlerdeki bu katmanlar Deep Web ve onun en karanlık köşesi olan Dark Web. Deep Web yasa dışı ya da tehlikeli bir yer olarak algılansa da aslında günlük hayatımızın bir parçası. Üniversitelerin araştırma veri tabanları, devlet kurumlarının şifreli belgeleri ya da bankaların çevrim içi işlem kayıtları bu alanda. Sıradan bir kullanıcı arama motoruyla bu verilere ulaşamaz çünkü bu bilgiler kamuya açık değil ve çoğunlukla şifrelenmiş halde. Bu Deep Web'in gizemli ya da tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Daha çok bilgilerimizin güvenliğini sağlayan bir katman olduğunu gösterir. Ancak buzdağının altında bir katman daha var. Dark Web, internetin karanlık tarafı. Arama motorlarının erişemediği bu bölümde sıradan tarayıcılarla ulaşamayacağınız siteler gizlenir. Tor gibi anonim tarayıcılar aracılığıyla bu dünyaya erişim mümkün. Tam bu noktada uyarımı yapmak zorundayım. Bu yasa dışı boyutlara erişmeyi ve iletişim kurmayı hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz tabii ki. Erişenleri de kınıyoruz. Tor örneğini birazdan anlatacağım hikayesi yüzünden verdim. Dark Web'de sıradan kullanıcıların asla karşılaşamayacağı yasa dışı faaliyetler yürütülüyor. 2011'de kapatılan Silk Road dünyanın en ünlü örneklerinden biriydi. Silk Road, uyuşturucu ticaretinden silah satışına kadar pek çok yasa dışı ticaretin yapıldığı bir pazar yeriydi. Ross Ulbricht tarafından kurulan bu site, kripto paralarla yapılan anonim ödemelerle işletiliyordu. FBI'ın 2013'te Ulbricht'i yakalayıp Silk Road'u kapatması, Dark Web üzerindeki ilk büyük darbe olarak kabul ediliyor. Ancak bu sadece bahsettiğim buzdağının küçük bir kısmıydı. Çünkü Silk Road'un kapanışının ardından benzer siteler hızla çoğaldı. Dark Web yalnızca suçlular için bir sığınak değil, aynı zamanda baskıcı rejimlerden kaçan gazeteciler, muhalifler ve hak savunucuları için de bir yaşam hattı. Örneğin internet üzerinde sürekli ve ağır sansürler uygulanan Çin'deki aktivistler Dark Web'i kullanarak sansürü aşıp dış dünyayla iletişime geçiyor. Ancak aynı araç terörist grupların ve organize suç çetelerinin de merkezi halinde.
Her adımında yeni bir tehlike ve suçun her türlüsüyle karşılaşabildiğimiz Dark Web'e biraz daha yakından bakalım. Dark Web 2000'lerin başında çevrim içi kimliklerin korunması ve gizlilik taleplerine bir yanıt olarak doğdu. Ancak bu anonimlik arayışı iki ucu keskin bir kılıç gibiydi. Bir yandan ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesinde bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Öte yandan yasa dışı faaliyetlerin karanlıkta yeşermesine zemin hazırladı. Belki de özgürlük söylemleri kendilerine meşru bir zemin oluşturmak için ortaya atılmış cümlelerden ibaretti sadece. Zaten özgürlük söylemleri biraz böyle değil midir? Her neyse, bu karanlık dünyanın en önemli teknolojik aracıysa Tor. The Onion Router'dı. Tor, ABD Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından başlangıçta devlet sırlarını koruma amacıyla geliştirildi, ancak daha sonra halka açıldı. Tor'un amacı internet kullanıcılarının kimliklerini ve aktivitelerini gizleyerek onlara tam bir anonimlik sağlamaktı. Fakat bu teknoloji zamanla gazeteciler ve siyasi muhalifler için bir güvenlik ağı haline geldi. Örneğin Çin, İran ve Rusya gibi ülkelerdeki baskıcı rejimler internet erişimini kısıtlarken muhalifler ve gazeteciler Tor aracılığıyla bu sansürden kaçabiliyor. Yüzey, derin, karanlık. İnternetin katmanları bu açıdan bakınca aslında bir noktada yerinde ve kullanışlı görünüyor, değil mi? Hepsinin ayrı amaçları var ve özgürlükleri var. Peki buzdağının altını üstüne getirsek ne olur? Dark Web'in unsurlarını yüzeyde hissetmeye başlarsak yani. Dark Web'i anonimlik ve özgürlükler üzerinden tanımladık. Bu özelliklerin aynısı milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformlarında da var. Elon Musk'ın özgür ve bağımsız Twitter'ı, Meta grubunun dopamin aşılayan Instagram'ı ve ByteDance'in absürt TikTok'u. Takip etmediğiniz insanların pazarladığı şeyleri önünüze düşüren platformlar bunlar. Algoritmaları özgürlük adı altında absürt ve müstehcen olanı görünür kılıyor. Bu mecralardan para kazanan insanlar da bedenlerini, komik fikirlerini, trend müzikleri kendi üsluplarında pazarlayarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Belli bir yaşın üstündeyseniz ahlaki yozlaşma deyip geçersiniz ama bu dünyaya doğan bir genç için yeni kültürler, yeni zevkler ve yeni sapkınlıklar demek. Videonun en başında karizmatik ve zengin olmadığı için kadınların kendisini sevmeyeceğini düşünen bir erkeğe seslenmiştim. Onun bir adı var, incel. Önceden Dark Web'deki bloglarda takılırlardı ama artık sosyal medyanın her tarafında varlar. Peki kim bu inceller? Incel, involuntary celibate, yani istemsiz bekar. Bu akım İstanbul Fatih'te iki genç kızı katleden cani ile beraber gündeme geldi. Terim ilk olarak 1993 yılında Alana adlı Kanadalı bir kadın tarafından kişisel tecrübelerini ve yalnızlık hissini paylaşmak amacıyla kurulan bir çevrim içi destek topluluğunda kullanılmış. Alana'nın amacı yalnız bireylerin hikayelerini paylaşıp birbirlerine destek oldukları bir alan yaratmaktı. Bu platformda toplumsal dışlanma, yalnızlık ve ilişki kurma güçlükleri gibi konular tartışılıyordu. Ancak zamanla bu topluluk Alana'nın idealist amacından uzaklaştı. 2000'li yılların sonlarına doğru özellikle erkek katılımcıların ağırlıkta olduğu platformlarda kadın düşmanlığı, öfke ve mağduriyet duygusu öne çıkmaya başladı. 2010'larla birlikte incel terimi çoğunlukla kadınlara yönelik şiddet çağrışımlarıyla ve toplumsal bir tehdit olarak anılmaya başlandı. Bu dönüşüm incel topluluklarının radikal çevrim içi platformlarda örgütlenmesiyle hız kazandı. Başlangıçta yalnızlık ve dışlanma hissini paylaşmak için bir araya gelen bireyler zamanla bu durumlarından başkalarını sorumlu tutmaya başladılar. Özellikle erkekler cinsel partner bulamamalarını kadınların seçici davranışlarına bağladılar. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın özgürlüğü ve modern flört kültürü hakkında olumsuz görüşlerin şekillenmesine yol açtı. Bu grupların söylemleri belirgin bir şekilde kadın düşmanlığı, ırkçılık ve şiddet içermeye başladı. İnternet forumlarında ve sosyal medya platformlarında çıkışsızlık hissiyle birleşen öfke, kimi zaman fiziksel şiddet eylemleriyle sonuçlandı. Bazı inseller çevrim içi platformlardaki toksik söylemlerden etkilenerek radikalleşebilir. Bu durumun somut örnekleri var. Elliot Rodger, Santa Barbara saldırısında 6 kişiyi öldürdü ve 14 kişiyi yaraladı. Rodger, saldırısından önce kadınların kendisini sürekli reddettiğini belirttiği bir manifesto yayınladı. Alec Minassian, Toronto'da 10 kişiyi öldürdüğü araçlı saldırısında incel kimliğini açıkça vurguladı. Psikolojik altyapısına baktığımızda çaresizlik görüyoruz aslında. Yalnızlıktan doğan mağduriyetlerini narsist bir şekilde dış etkenlere bağlıyorlar. Fiziksel görünümleri ve sosyal beceriksizlikleri yüzünden özgüvensizler.
Öyle ki kullandığımız bu bütün tanımlar için kendi kelimeleri var. Chat, çekici, özgüvenli ve genellikle kolayca romantik ilişki kurabilen erkekler için kullanılan bir terim. İnseller chatleri kadınlar tarafından tercih edilen üstün erkekler olarak görür. Stacy, çekici, genellikle yüzeysel ve yüksek standartlara sahip olarak tanımlanan kadınlar için kullanılan bir terim. Black pill, hayatta cinsel ilişki ve romantizmin asla mümkün olmayacağını savunan nihilistik yani hiççi bir dünya görüşü. Looks maxing, fiziksel çekiciliği artırmaya yönelik estetik operasyonlar, spor veya giyim tarzı gibi yöntemlere verilen ad. Normie, çevresel şartlara uyum sağlayabilen sıradan insanlar. İnseller normileri eleştirir çünkü onları sistemin bir parçası olarak görürler. Femoid, kadınlar için kullanılan küçümseyici bir ifade. İnseller hakkındaki bilgileri kısa ve öz bir şekilde aktarmaya çalıştım size. Sosyal medyada gördüğümüz psikopatlar sadece inseller değil tabii ki. Birçok farklı gruptan da söz etmek maalesef mümkün. Pro-ana toplulukları mesela. Pro-anoreksiya olarak bilinen bu grup, yeme bozukluğu olan bireyler için destek grubu gibi görünse de aslında anoreksiya ve bulimya gibi yeme bozukluklarını teşvik eder. Bu topluluklar çevrim içi forumlarda, sosyal medyada ve özel bloglarda düşük kiloyu yücelten ince olma idealini yaygınlaştırıyor. Kısaca güzellik standartlarını eleştiren feminist hareketlere karşı bir reaksiyon olarak görülebilir. Binlerce insanı hedef alan ve özellikle kadın bedenine yönelik algılar oluşturan bir topluluk. Öyle ki ergenlik çağındaki kızlarda özgüveni sıfıra indirir ve ölümcül sonuçlara varabilecek yeme bozukluklarını teşvik ederler. Instagram gibi platformlarda #Teenspiration etiketiyle paylaşılmış yüz binlerce fotoğraf genç kullanıcıları kilo kaybına özendirdi. Sonuç olarak birçok sosyal medya platformu bu etiketleri yasakladı. Önlem ya da tedbir denilemez tabii ki buna. İş işten geçtikten sonra yasaklasan ne olur? Bugalo hareketi. ABD'de hükümet karşıtı milis gruplarından biri olan Bugalo, sosyal medya üzerinden yayılmış bir hareket. Hükümete karşı silahlı ayaklanma ve iç savaş çıkarma çağrılarıyla biliniyorlar. Onları gündeme taşıyan olaysa George Floyd'un öldürülmesinin ardından polisle yaşanan çatışmalarla gerçekleşti. Stephen Carrillo isimli bir üye protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürdü ve bunu Bugalo ideolojisi adına yaptığını söyledi. Sonuç olarak Facebook, Bugalo topluluğuna ait grupları yasaklamak zorunda kaldı. İfade özgürlüğü adına ne utanç verici bir hareket değil mi? Manosphere. Bu gruplar kadınların erkekleri sadece ekonomik fayda için kullandığını ve erkeklerin kadınlardan tamamen uzak durması gerektiğini savunur. İnsellere çok benziyorlar ama bu grup kadınlara odaklanmaktan ziyade absürt bir erilliği benimsiyor. En ünlü isimlerinden birisi Andrew Tate. Red Pill felsefesini popülerleştiren bir figür olarak kadınlara karşı cinsiyetçi söylemleri nedeniyle dünya çapında tartışma yarattı. Sosyal medyada eril güçlenme mesajlarıyla genç erkekler arasında büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Ancak kadınlara yönelik nefret söylemleri genç erkeklerin toksik, maskülenik anlayışını benimsemesine neden oldu. Bunlar ve benzeri topluluk örnekleri maalesef çoğaltılabilir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız her akımın, her düşüncenin internette karşılığı olan topluluklar var. Tabii hiç karşılaşmak istemeyeceğimiz onlarcası da orada, internette, sosyal medyada. Tam da bu noktada artık düğümleri çözmemiz gerekiyor. İnternet yaşadığımız dünyadan bağımsız ve farklı bir alem değil. Discord çetelerindeki suçlular gerçek insanlar, inseller çoğunlukla evlerinden çıkmasalar da toplumun birer parçası. İnsanı temel alan ve bizzat insanlıkla alakalı sorunlar aslında bunlar. Sonuçta her şey zıttıyla kaimdir. Sanayi devrimiyle birlikte farklı formlara evrilen cinsiyet rolleri, eşitlik gereksinimleri, maddi ihtiyaçlar bazı akımları dünyada egemen kılarken karşılarına da aynı şiddette farklı akımlar yerleştiriyor. Açık konuşalım. Feminizmin sağlıksız ve toplum dinamikleriyle oynayacak ölçüde pompalandığı dünyamızda insellerin varlığı yadırganamaz. Kesinlikle kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz ama birinin varlığı öbürünü doğuruyor. Öte yandan sosyal medya platformlarının algoritmaları da hiç iyi niyetli değil. Çıplaklık, müstehcenlik ve bağımlılıklar dört bir yanı kuşatmış vaziyette. Kısa videoları kaydıra kaydıra gün geçirirken farkında olmadan dopamin bağımlısı oluyoruz. Odaklanma sürelerimiz saniyelere düşüyor. Umutsuzluk ve başkalarının idealize ettiği yaşamlar arasında sıkışıp kalıyoruz. Telefonumuzdaki ücretsiz hizmetlerin bedelleri olduğunu ve hizmet sağlayıcıların öncelikle kendi menfaatlerini gözettiklerini unutuyoruz. Öbürü, öteki
başkası. Yaşadığımız günleri en iyi açıklayan tabirler galiba bunlar. Fransız yazar Jean-Paul Sartre'ın bir tiyatro oyunundan dehşet bir alıntı yapacağım şimdi. Başkaları cehennemdir. Her şey için vakit geçmiştir, iş işten geçmiştir. İnsan bir tek şeyin farkındadır. Bir sürgün olarak atıldığı bir cehennemde yaşamaktadır. Bu dünya dört yanı çelik duvarlarla örülü, harareti gitgide artan, terleyen bir dünyadır. Açmak istesen bir penceresi yoktur. Oraya atılmış başka insanlarla beraber, senin için cehennem saydığın o insanlarla beraber yaşamak zorundasın. Ne bir kurtuluş ümidi, ne biraz ferahlama mevcuttur. Distopik kapanışlarla işimiz yok. Sartre çok etkileyici söylemiş ama eksik bırakmış olabilir. Başkalarıyla değil, kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin. İçinizde yaşattığınız dünyayı gittiğiniz her yere taşıyın. Bir amacınız, umudunuz, uğrunda yaşadığınız bir davanız olsun. Realistik olmaya çalışarak kalbinizi yormayın. Attığınız adımları önce kalbinize teyit ettirin. Çünkü dünyayı bizim yerimize başkalarının, büyük şirketlerin, devletlerin düzeltmesini beklemek, sonu gelmeyen bir kış gibi olabilir. İçinizdeki devleti ayakta tutun. Ebubekir Yılmaz Türk, propaganda bitti. Aynaya bir bak, çirkinsin. Cebine bak, temel ihtiyaçların dışında harcayacak 5 kuruş paran yok. Bitik durumdasın. Seni hangi kadın neden sevsin ki? Hiçbir zaman bir Stacy ile birlikte olabilecek kadar Chad olamayacaksın. Tam bir Black Pill'sin. Bu kaderinin bir parçası. Zaten kadınlara çok gereksiz bir anlam yüklenmiyor mu?